Gore Verbinski'nin son uzun metrajlı filmini yönetmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Bu sinemanın en özgün ve yenilikçi seslerinden biri için çok uzun bir bekleyiş. Kariyerlerinde bu kadar çok yönlülük gösteren çok az yönetmen var. Verbinski, daha önce The Ring'le psikolojik bir korku başyapıtından, Karayip Korsanları üçlemesiyle macera dolu epik filmlere, Rango'yla varoluşçu ama aile dostu bir western'e ve daha birçok şeye imza atmıştı. Şimdi ise uzun zamandır beklenen sinemaya dönüşüyle bilim kurguya derinlemesine dalıyor ve bu film gerçekten de daha iyi bir zamanda gelemezdi. Yapay zeka bugünlerde sıcak bir konu olmaya devam ediyor ve hızlı ilerlemesi teknolojinin potansiyel geleceği hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor. İnternetin kuruluşundan bu yana keşfedilmemiş en büyük alan ve sonunda modern toplumun birçok yönünün yerini alacağı endişeleri tamamen geçerli. Good Luck, Have Fun, Don't Die filminin konuyu ele alış biçimi kesinlikle incelikli değil. Ancak bu da son derece iddialı hedeflere sahip, gürültülü bir bilim kurgu komedisi ortaya çıkarıyor. Ve dünyanın mevcut durumu ve nasıl tanınmaz bir şeye dönüşebileceği konusunda derinlemesine yorumlar sunuyor. Bol şans, iyi eğlenceler, ölme ne anlatıyor? Norms'ta bir araya gelmiş, dışlanmış bir grup insanın sakin akşam yemeği, gelecekten geldiğini iddia eden çılgın bir adamın ortalığı karıştırması ve yemek yiyenleri insanlığın sonunun hızla yaklaştığı konusunda uyarmasıyla kesintiye uğrar. İlk başta bir delinin saçmalıkları gibi gelebilir, ancak yabancının uyarıları hiç de önemsiz değildir. Çünkü gerçekten de güçlü bir yapay zeka programının dünyayı ele geçirmesini engellemek için zamanda geriye yolculuk yapmıştır. İkna edici konuşmalar ve herkesi bir bombayla havaya uçurmakla tehdit etmesinin ardından, teknolojinin durdurulamaz yükselişinden bıkmış meraklı bir grup yemek yiyen, yapay zeka istilasını durdurma arayışında adama yardım etmeyi kabul eder. Ancak kiralık katiller, zombileşmiş gençler ve açıklanması ve sınıflandırılması imkansız derecede korkunç bir yaratığı içeren unutulmaz bir gecenin onları beklediğini hayal etmek zordur. İyi şanslar, iyi eğlenceler ölme filmi, son derece eğlenceli bir açılış sahnesiyle hızla başlıyor. Bu sahne Rockwell'in şaşırtıcı derecede karizmatik performansıyla büyük ölçüde destekleniyor. Rockwell her zaman komedi yönüyle tanınan, dramatik yönü kadar etkileyici bir aktör olmuştur ve Verbinski'nin bilim kurgu destanında her ikisini de muazzam bir etkiyle kullanıyor. Üçüncü perdedeki sürprizin oldukça kolay tahmin edilebilmesine rağmen, coşkulu kahramanı o kadar sevimli ki sürprizin duygusunu ve ciddiyetini mükemmel bir beceriyle aktarmayı başarıyor. Rockwell ne kadar mükemmel olsa da, bu sahte yolculukta biraz güvenilmez bir rehber, çünkü yapay zekalı destroyerlerden oluşan mürettebatıma katılan bir sürü karakter var. Hatta bu karakterlerden bazıları, geçen yılın büyük korku filmi Weapons'a benzer şekilde filmin daha antolojik unsurlarının konusu oluyor ve hikayelerini ayrı bölümlerde bolca inceliyoruz. Bu hikayelerin en etkileyici olanı ise Juno Temple'ın mükemmel canlandırması sayesinde bazı izleyicilerin ilk başta alaycı bir bilim kurgu filminden beklemeyebileceği şaşırtıcı derecede ağır temalar ve yorumlar içeren Susan'ın hikayesi. Hayley Lou Richardson'ın Ingrid'in hikayesini anlatan bölüm de hiç fena değil. Rockwell'in The White Lotus'taki rol arkadaşının da herkesin empati kurabileceği anlamlı ve duygusal bir hikayesi var. Ne yazık ki en çok zarar görenler Michael Pena ve Zazie Beetz'in karakterleri oluyor. Çünkü onların hikayeleri filmin zaten oldukça açık ve net olan eleştirileri için biraz fazla bariz kalıyor. Bol şans, iyi eğlenceler, ölme. Hem eğlenceli bir gerilim filmi hem de anlatacak çok şeyi var. İyi şanslar, iyi eğlenceler ölme, baştan sona karanlık bir hiciv, absürt komedi, yaratıcı hakaretler ve Verbinski ile ekibinin özellikle o son derece tatmin edici açılış sahnesindeki her türlü eğlenceli ve çılgın kamera çalışmasıyla dolu. Rockwell istese bir tuğla duvarla bile kimya yakalayabilirdi. Ancak onun ve oyuncu kadrosunun birbirleriyle olan etkileşimi en kötü koşullarda bile desteklenmesi kolay karakterler yaratıyor. Tüm bunlar bolca sürpriz ve dönüş içeren bir sona yol açıyor ve bu da filmi farklı yorumlama biçimleri nedeniyle birden fazla kez izlemeyi gerektiriyor. Belki de yorumlamanın çok fazla yolu var çünkü filmin tüm süresini sorgulatan büyük bir açıklama içeriyor. Bununla birlikte bu neredeyse kesinlikle kasıtlıdır. Çünkü filmdeki her şey filmin teknolojiye dair temel felsefesine hizmet eder. Yapay zeka kötüdür den çok daha derin bir bakış açısına sahip. Daha ziyade yapay zekanın egemen olduğu bu dünyaya nasıl geldiğimize ve şimdi bu dünyada yaşarken ne yapmamız gerektiğine odaklanıyor.
Hatta oldukça alaycı bir yaklaşım sergiliyor. Yapay zeka, tamamen yok edilmemesi gereken, meydan okunması gereken bir kaçınılmazlıktır. Ve film bu bakış açısını çok iyi savunuyor. Filmin temalarının günümüz dünyasında ne kadar yaygın olduğu düşünüldüğünde, birçok dallanan hikaye örgüsünde kendisiyle ilişki kuracak bir şey bulamayacak birini hayal etmek zor. Tıpkı günümüzdeki birçok yapay zeka programının temel amacı gibi, iyi şanslar, iyi eğlenceler ölmede, kasvetli bir distopik geleceğe dair oldukça açık uçlu hicivli bir bakış açısı sunuyor. Ve ele aldığı geniş hatlar, daha derli toplu, doğrusal bir hikaye arayanlara hitap etmeyebilir. Bununla birlikte, Verbinski'nin bu kadar çok geniş ve ilk bakışta bile ilgisiz konuları ele alma yeteneği, bu sorunların günümüz dünyası için ne kadar ciddi ve alakalı olduğunu göstermede gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Filmin başlığı sadece eğlenceli, tuhaf bir ifade değil, aynı zamanda bu geniş teknolojik programların keşfedilmemiş geleceği hakkında gerçekten bir uyarı. Ve Sam Rockwell gibi kült bir aksiyon kahramanı olmaya aday, karizmatik bir karakterimiz olmadığı için kesinlikle o bahsettiğimiz şansa ihtiyacımız olacak. İyi Şanslar, İyi Eğlenceler Ölme filmi 2026 Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi ve 13 Şubat'ta ABD'deki sinemalarda gösterime girecek.